15 Şubat 1942 sabahı. Bir İngiliz generali, elinde beyaz bir bayrakla yürüyor. Yanında yalnızca birkaç subay var. Karşısında onu bekleyen ise Japonya'nın en sert komutanlarından biri. Bu yürüyüş, yüzyıllık bir imparatorluğun sonunun başlangıcıydı. Singapur. İngilizler ona Doğu'nun Cebeli Tarık'ı diyordu. Stratejik konumu, dev deniz topları ve güçlü garnizonu ile Britanya İmparatorluğu'nun Asya'daki kalesi sayılıyordu. Hiç kimse bu kalenin düşebileceğine inanmıyordu. Japonya'nın planı cesurdu, neredeyse çılgınca. General Tomoyuki Yamashita, Tayland'dan başlayarak Malaya Yarımadası'nı güneyden aşağı inerek Singapur'u kuzeyden vuracaktı. Kimsenin beklemediği bir yön. Kimsenin hazırlanmadığı bir cephe. 8 Aralık 1941. Pearl Harbor'daki saldırıdan yalnızca saatler sonra Japon kuvvetleri Tayland'ın Kota Bararu sahillerine çıktı. Malaya kampanyası başlamıştı. Saat 00:25'ti, henüz gün bile ağarmamıştı. Japon askerleri yarımadayı olağanüstü bir hızla aşağı indi. Bisikletlerle hareket eden hafif piyade birlikleri, ormanları ve patika yolları kullanarak İngiliz savunma hatlarını defalarca çevreledi. Cephede değil, ormanlarda savaşılıyordu. İngiliz komutanlar bu hıza hazır değildi. General Arthur Percival, savunma hatlarını kuzeyde konuşlandırmıştı, ancak Japonlar sürekli yana kayıyordu. Her hat kuruldu, her hat çevrildi. Geri çekilme kaçınılmaz bir ritme dönüşmüştü. 11 Ocak 1942. Kuala Lumpur düştü. Yalnızca 34 günde, Japonlar yarımadanın büyük bölümünü ele geçirmişti. Dünyada bu denli hızlı ilerleyen bir kara harekatı, o güne kadar neredeyse görülmemişti. 31 Ocak 1942. Son İngiliz ve Avustralya birlikleri Malaya'dan Singapur'a geçti. Ardından 1100 metre uzunluğundaki köprü tahrip edildi. Artık ada gerçek anlamda bir adaydı. Ama bu savunma değil, son ümit gibiydi. Singapur'un büyük deniz topları güneye, denizden gelecek bir saldırıya karşı konumlanmıştı. Ama tehdit kuzeyden, kara üzerinden geliyordu. Bu stratejik yanılgı, adanın kaderini baştan şekillendirmişti. Yamashita'nın cephanesi azalıyordu. Adamları yorgundu. Ama Percival bunu bilmiyordu. Ki ordu da son sınırlarına yaklaşıyordu, ancak bu psikolojik savaşta görünen gerçek, görünmeyen gerçekten çok farklıydı. 8 Şubat 1942'nin gecesi. Yamashita, 36.000 askeriyle Johor Boğazı'nı geçti. İngiliz mevzileri karanlık ve sisli tropikal gecede hazırlıksız yakalandı. Asıl çarpışma başlıyordu. 10 Şubat'ta Bukit Timah Tepesi, adanın en stratejik noktası, Japonların eline geçti. Buradan hem havaalanı hem de şehir merkezi görünüyordu. Daha da önemlisi, adanın ana su rezervuarları artık tehdit altındaydı. Su boruları kesilmişti. Sivil halk ve askerler büyük bir su kriziyle yüz yüzeydi. Yangınlar şehri sarıyordu. Hastaneler dolup taşıyordu. Percival, Churchill'den son bir çekil emri bekliyordu, ama gelen mesaj farklıydı. Churchill'in mesajı netti, son adama kadar savaşın. Ama gerçeklik farklıydı. Şehirde 1 milyonun üzerinde sivil vardı. Su yalnızca birkaç gün dayanabilirdi. Percival, iki çaresiz seçenek arasında sıkışmıştı. Yamashita, Percival'a bir ultimatom gönderdi. Sert, kesin ve basitti, teslim ol, yoksa şehri yerle bir ederim. Ama Yamashita'nın kendi cephaneliği neredeyse tükenmişti. Bu bir blöftü, tarihin en büyük blöflerinden biri. 15 Şubat 1942, saat 17:15. General Percival, Ford Motor Fabrikası'na yürüdü. Elinde beyaz bayrak ve İngiliz bayrağı vardı. Yamashita'nın karşısına geçti ve teslim belgesini imzaladı. 130.000'den fazla asker esir düşmüştü. Churchill, bu teslimiyeti İngiliz tarihinin en büyük felaketi ve en büyük kapitülasyonu olarak tanımladı.
Yenilgi yalnızca askeri değildi, bir imparatorluğun Asya'da yenilmezlik efsanesini sonsuza kadar parçalamıştı. Singapur'un düşüşü birçok faktörün birleşimiydi, yanlış savunma stratejisi, hafife alınan bir düşman, kuzeyden gelen saldırıya hazırlıksızlık ve liderlik hataları. Sayısal üstünlük, tek başına hiçbir zaman yeterli olmaz. Bugün Singapur, dünyanın en gelişmiş şehir devletlerinden biri. Ama o fabrikada imzalanan belge, hem bir milletin hem de bir imparatorluğun kırılganlığını hatırlatmaya devam ediyor. Çoğu zaman gözle görülenden çok daha kırılgandır.